Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Megastore Simülatör'deyiz. Oyun yavaş yavaş gelişiyor. Video dışında mecbur oynuyorum çünkü biliyorsunuz para hilesi olayını çözmüştük. Para hilesiyle böyle hani bir şeyleri ilerletmeye başlamıştık. Ama level hilesi yapamadığımız için levelimiz hızlı bir şekilde ilerlemiyor. O yüzden video dışında sürekli böyle girip boş zamanlarımda oyunu açık bırakıp en azından müşteriler gelsin gitsin, level yavaş yavaş da olsa artsın diye uğraşıyorum. Arttıkça da bir şeyler işte depo açılıyor, mağaza büyüyor ve vesaire. Onları büyütebiliyoruz. Mağazayı biraz büyüttüm. Depoyu biraz büyüttüm. Deponun 3. kapısı açıldı hatta büyütünce. Şöyle göstereyim. Burada 2. kapı açılmıştı. 3. kapı da açıldı. Buraya da boş raf falan koydum yine lazım olur diye. Depomuz aynı. Sadece 3. kapı açıldı. Biraz daha büyüdü. Şöyle göstereyim. Çalışanlarımız yine aynı. Şu sebze meyve reyonları biliyorsunuz bunlar yeni gelmişti. Bizimkiler azalmıştı tabii ki diğerlerine göre. Biraz daha böyle yerlerinde şu market ürünlerini şuraya aldım. Şunlardan 2 tane büyük aldım bu şekilde. Bir tane de köşe aldım. Böyle yerleştirdim bunları. Tüm sebze, meyve her şeyimiz artık mevcut. Market bölümünde buraya taşıdım. Elektronik bölümünü buraya aldım. Aynı masadan bir tane daha aldım. 2 tane daha aldım şunlardan. Bu zaten vardı. Buraya da bunları koydum. Elektronik bölümünü zaten kurmuştuk. Market bölümünü kurmuştuk. Sebze meyve bölümünü zaten en başta kurmuştuk bunları. Bir de yorumlara normal kasiyerli olan nakit kasa parası da koy diyen arkadaşlarımız vardı. Onu da ekledim. Bir tane de kasiyer aldım. Yani hem nakit para hem de buradaki otomatik kartlı kasalar aktif olacak. Her ikisi de iş yapacak. Fırın reyonunu şu tarafa doğru genişlettim. Şöyle gördüğünüz gibi. Fırınları buraya taşıdım, tepsileri. Bu dayı da burada köşede duruyor artık. Ondan sonra üst katı biliyorsunuz üst katı açmıştık. Müzik reyonlarını yapmıştık. Giyim bölümünü aşağıdan yukarıya taşıdım. Kasayı oraya doğru koydum. Giyim bölümü burada oyuncaklar falan vardı biliyorsunuz. Şöyle yuvarlak bir stand daha aldım. Onları da buraya koydum. Ekstra bir şeyler koymadım yani. Şu tarafa doğru genişlemeye başladı. Burayı da bugün spor bölümünü açacağız. Spor bölümünü hazırlamamıştık. Spor bölümüyle bugün uğraşacağız biraz. Müzik reyonları yine burada bizim. Gördüğünüz gibi. Yani şurası genişledi. Bir de şuraya doğru genişledi. Ve kasanın olduğu yer genişledi. Şöyle. Şuraya doğru genişleme oldu. Arkaya doğru bilmiyorum ne zaman gidecek. Daha buraya doğru da gidecektir eminim. Daha bunun bu tarafı var. Oraya doğru gidecektir. Şuralar var. Yani genişleme payı çok fazla. Şöyle göstereyim. Şu yönetim bölümünden bakın. Büyüme bölümündeyiz. Daha 19'dayız biz. Bak. 75'e kadar yolu var yani öyle söyleyeyim. 75'e kadar genişletilebilecek. Depo da aynı şekilde. Depoda da şu anda 10. seviyedeyiz. Kaça kadar? 25'e kadar gidiyor o da. Depo ekipmanlarından artık 5. rafa kadar palet koyabiliyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Bunu kullanmak çok zor. Yani şu çok basitti. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorduk 3. kata kadar olanı. Ama şunu kullanmak bildiğiniz ölüm. Yani dönmüyor, sağa sola takılıyor. Çok büyük problem. 15'te şu palet robotu açılacakmış. Palet robotu inşallah, gerçi buna çok yakında diyor. He, dur. 15'te olsa açılmıyormuş zaten. Çok yakında diyor çünkü. Evet. Yani şunu kullanma gerçekten çok sıkıntı ya. Bak şöyle göstereyim. Bak şu bizim 3. raflara kadar eriştiğimiz, şöyle mouse'la sağa sola kontrol ederek çok hızlı bir şekilde yönlendirme yapabiliyoruz bunu. Ama bakın şu 5. kattaki raflara kadar böyle çıkartabiliyoruz bunu. Yalnız bunun kontrolü mouse'la olmuyor. WASD ile yapıyorsunuz ve dönüşler çok büyük problem. Her yere takılıyor. Takılmadığı yer yok yani. Her yere takılıyor. O yüzden bunu kullanmak birazcık sıkıntı. Öğüt. Yani gerçekten bu biraz problem. Bunun kullanımını da bunun gibi yaparlarsa çok güzel olur. Şu çok pratik. Ama bu hiç pratik değil abi. Kullanılacak bir yanı yok yani bunun. Evet, şimdi başlayalım abi. Günü başlatalım. Bir yandan da günü başlatalım. Hem level de artsın. Müşteriler de gelmeye başlasın. Artık 2 kapı. Burası da genişlediği için buraya bir kapı daha koydu. Onun dışında başka bir değişikliğimiz yok. Her şeyimiz aynı. Sadece reyonlar büyüdü yani. Şimdi bugün spor bölümünü kuracağız. Şöyle alışveriş bölümüne gelelim. Spor bölümündeyiz.
Şimdi öncelikle mobilyalara gelelim. Nelerimiz var? Mobilyalar bölümünden spor uzun askı, spor kısa askı, spor çift raf, spor mankeni varmış bir de. Mankene ne giydiriliyor ki? Burada var mı mankene giydirilen bir şey? Mankenle alakalı bir şey. Belki giyim reyonundan giydiriliyor olabilir mankene. Aynen, burada mankenle alakalı bir şey yok. Muhtemelen şu giyim reyonundan bir şeyler giydiriliyordur diye düşünüyorum. Bugün deneyeceğiz bunları. Şimdi 2'şer tane alarak bir başlayalım. Duruma göre çoğaltırız. Bunlar mağaza girişine mi gelsin? Yok, yükleme alanına gelsin. Gerçi ayrı ayrı paletlerle gelecek değil mi bunlar? Hadi yükleme alanına gelsin yine. Önce bunlar gelsin. Ondan sonra alacağımız şeylere bakarız. Çünkü neyden ne kadar koyacağız bilmiyorum. Evet, müşteriler de gelmeye başladığı için stoklar da yenilenmeye başlıyor hemen. Hemen şuradan gidelim. Heh. Evet, standlarımız geldi. Üçer tane taşıyacağız. Bir palete aynı üründen sadece malzemeler konduğu için, yoksa tek palette hepsini üst üste koyar getiririm ama maalesef öyle bir şey yok. Olmuyor. Şöyle getirelim, bırakalım, ondan sonra kurulum işlemlerini yapalım. Ama şu giyim bölümü güzel oldu ya. Burada giyim alanı falan var böyle. Şuraya rafları koydum. Burası güzel oldu. Şuraya da oyuncak bölümünü buraya taşıdım. Burası zaten müzik mağazasının olduğu yer. Mecbur bir tur daha atacağız. Hemen şuradan. Öğüt. Araba bazen bug'a giriyor. Geçen yerin altına indi araba. Bug'a girebiliyor yani. Tamam, şu kapıyı kapatalım. Paletlerin de parası gelsin. Gitsin onlar. Evet, bunları da buraya koyduk. Şimdi spor uzun askı diyor. Nasıl bir şeymiş? Bakalım. 4 tane ürün alabiliyor. 2-2-2-2 yapabiliriz yani. Bir şeye 2 ürün koyulabilecek şekilde yerleştirebiliriz bunları. Nasıl koyalım? Şöyle tam köşelere de denk gelecek şekilde yapabiliriz aslında. Yani dur, sen değil. Kısa, çift raf, uzun askı. Ha. Gerçi birbirine şöyle temas ettireyim diyecektim ama hani dip dibe olsun. Şu ön taraftaki müşterinin alacağı ekipmanlarla alakalı bölüm de olduğu için çok da böyle şey yapamıyoruz. Yaklaştıramıyoruz birbirine. Şöyle. Yani bu kadar sanırım olacak. Daha fazla şöyle dip dibe götüremiyorum. Tamam. Böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Burası boş kalacak. Şimdi kısaları koyduk. Şu uzun askılardan şöyle yapalım. Şöyle. Mankenleri şöyle dıştan da gözükecek şekilde koyayım diye planladım ama. Dur bakalım. Tamam. Mankenleri nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Giyim. Aa bak, sırtına çanta falan takılıyormuş bunun bak. Görseli var bunun.
Tamam, birini böyle koyduk. Birini de şöyle olacak şekilde koyalım. Aynen. Böyle olur. Ha, sırtlarında çantayla geliyormuş zaten ya. Çanta görseli varmış. Peki bunlara kıyafet tabi alınacak da. Şimdi şöyle bir hesaplayalım abi. 2 ürün buraya. 2 ürün buraya. 1, 2, 3, 4 ürün buraya olur. Yani aynı üründen 2 bölüme de koyarız diye hesaplıyorum. Tek tek koymayalım. Stok çok hızlı eriyor çünkü. Buraya da bir ürün, buraya bir ürün, buraya bir ürün. Yani 4 tane çift raflı. 4 tane kısa raf. 4 tane de uzun raf olacak o zaman. Aynen. 4 4. Dörder dörder. Abla nereye gidiyorsun? Oralar boş ya. Nereye gidiyorsun? Kafatası kaykay yine mi yok? Kafatası kaykay. O da iyiymiş. Tamam, o zaman şöyle yapacağız şimdi. Şunu bırakalım abi. Alışveriş ürünlere gelelim. Şimdi spor çift raf. Bu ürünler taze mi acaba? Bayattır abi, bir haftadır falan duruyor onlar çünkü orada. Bir haftadır ellemiyoruz. Şimdi spor çift raf. Şöyle. 1 2 3 4. Değil mi? Aynen. Şimdi spor çift raf 4 tane bundan. Spor kısa askı 1. Mide yakan poğaçadan kalmadı mı? Kısa askı, kısa askı. 2. 3. 4. 4 tane bundan. Şimdi bir de uzun askı olarak bakacağız. Uzun askı yay varmış mesela. 1. Uzun uzun uzun. 2. 3. 4 diyelim. Tamam. Böyle olacak abi. Yükleme alanı 1'e bunlar gelsin bakalım. İlk parti gelsin. Birer kutu alıp önce koyacağız. Yerleri belli olacak. Sonra o paletleri raflara koyacağız tabii ki. Bu arada stoklar eriyor. Bunların yine stoğuna girmek lazım. Onları da şöyle yapıyoruz. Kısa yoldan mesela şundan bir palet. Bir eksik. 2 eksik. Burada kaç kutu var görmüyorum. 2. 2 eksik. 2 eksik. 2 eksik şeklinde yaparak stokları belirliyorum. Sonra bunu da yükleme alanı 2'ye mesela yönlendiriyorum. Ürünleri satın al diyorum. Bunlar da geldiği zaman bizim stokçu hepsini alıyor, yerlerine yerleştiriyor. Tamam, şimdi şuradan başlayalım abi. Tamam. İlk 2 sırayı aldık. İlk 2 sırayı götürelim. Şöyle. Üç. Hızlı gidince araba tepede kalıyor. Tamam, bir tek şu soldaki kaldı. Onu da alacağız. Sonra paletleri yerleştirelim. Daha gelecek olan ürünler var çünkü sırada bekleyen. Onlar da gelsin bir yandan. Aslında diğer kapılarla da etkileşime girerek de yapabilirdik ama
Öyle benim daha kolayıma geliyor. Daha hızlı hareket edebiliyorum bazı şeylerde. Bak ürünler gelmiş. Tık 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 buradan indirip raflara paletlerine yerleştiriyor. Çünkü paletlerin yerleri belli. Etiketleri belli. Paletleri kaldırıp atmıyoruz yani. Ya elim alıştı oyuna. O yüzden hızlı hızlı böyle video dışında da oynadığım için mecburen. Şimdi bunda yine aşağı inelim. Şu paletleri hemen boş raflara yerleştirelim. Abi şunu kullanmak 5. sıradaki çok zor. Boş yerlere olacak şekilde ayarlayalım. Şöyle. Şurada boş raflarımız var. Şimdi bu tabi elle taşındığı için hareket kabiliyet daha kolay ama şunu birazcık düzenleme yapmaları lazım buna. Tamam bu oturularak kullanılıyor ama gerçekten çok zor yani dar alanlarda dönmesi imkansız. Şuralara falan da çok fazla takılıyor. Daha 2 palet daha gelecek. Evet level 59 olmuşuz. Tamamdır. Evet, gece olmuş bu arada. Yeni müşteri gelmeyecek. Var olan müşteriler de gittikten sonra günü bitir diye seçenek gelecek ama günü bitirmeyiz muhtemelen. Hem bir yandan stokları hallederler. Hem de biz şu kurulacak malzemeleri kurarız. Ayarlarız. Tamam. Tık tık. Tamam bunları götürürüz. Şöyle yapalım o zaman. Bunları da hemen buraya koyalım. Hazır buradayken. Tamamdır. Koş 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 koş. Tamam şimdi gelelim. Bu nereye? Buraya. Kaykay sanırım şuraya. Aynen bu şekilde yapacağız. Şimdi mesela bunlar yeri belli ya. Yeri belli olduğu için çalışanlar stokları tık 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 koyuyor buraya etiketleri olduğu için. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Uzun yay. Spor uzun askı ha. Burayaymış. Tamam. Dur bakayım şuradan kutuyu sallasak. Aha gitti. İyiymiş. Voleybol topu o da burayadır diye düşünüyorum.
Hop. Basket. Ha süper. 2 sepet yaptı. Aha. Bug'a girdi. Bu burayadır diye düşünüyorum. Evet. Şöyle ikişerli ikişerli olacak şekilde. Aha. Hop. Güm. Aha ikisi de gitti. Bu nereye abi? Burayaymış. Okey. Hop. Tüh be olmadı. Biz eksik ürün mü aldık ya? Ki. Aa evet. Doğru. Biz niye bunu 4 tane diye hesapladık ki? 4 4 8 olacak bu. Evet. Biz niye öyle hesapladık acaba onu? 8 farklı ürün olacak ya. Biz 2 2 diye mi hesapladık acaba? He, olabilir. Dur. Peki bunları oğlum ben niye böyle bir şey yaptım? Şöyle yapacaktım. Bir dakika. Şöyle yapalım. Böyle daha mantıklı. Sen bir dur. Belki lazım olursun. Hayır ya. İstemiyorum kardeşim personel tarafından rezerve. Cık. Gelecek dolduracak burayı bak. Ey Allah'ım. Neyse o doldursun ben boşaltırım buradan. Lan önüme döndü. Neyse şunları doldursun. Ben oradan boşaltayım tekrar. 2 tane ayarladım çünkü ben. Oğlum hangi personel? Nerede o? Cık. Bak şimdi. Neyse atarız onları. Denk getiremedim. Bir de şunları giydirmekle uğraşacağız biraz. Nasıl oluyor bilmiyorum çünkü. Doldurdun mu canım ha? Aferin sana. Ben topluyorum sen dolduruyorsun. Hop tamam. Etiketi değiştiği için artık sıkıntı yok. Okey. Bu depoya. Şimdi kıyafet olayına gelelim. Bir alt bir üst giydiriliyordur diye düşünüyorum. Yani inşallah. Şapka tarzı bir şey var mı? Aa bir dakika. Spor. Burada şapka var mı? Gerçi hiç şey yazmıyor. Yani bunların lisanslarının hepsini aldık zaten de. Spor çift raf. Bak çanta mesela adamın sırtına gösteriyor ama hiç alakası yok. El kol zaten olayı yok. Yani burada spor mankeni diye bir seçenek yok. Yani hiçbir ürün spor mankenine giydirilemiyor. O yüzden bence giyimdedir diye düşünüyorum. Ama burada da spor mankeni diye bir seçenek var mı? Askılık rafı. Hiç var mı öyle spor mankeni?
Bir tane ön kapıya gerekirse sipariş veririz. Bir tane kutuyu. Ondan bakarız. Giydiriliyorsa ona göre hareket ederiz. Çünkü spor mankeni diye bir şey hiç görmedim ben. Belki de giydirilemiyordur yani. Onu da bilmiyorum. Şimdi mesela kurbağa havası tişört, neon şerit tişört. Spor bir şeyler varsa spor şöyle bir kutu alalım, deneyelim. Nerede? Hiç öyle spor tişört falan da yok. Şu şortla şeyi denemek lazım. Önce bir tane tişört deneyelim abi. Şunu mesela bir tane alalım. Bu mağaza girişine gelsin. Bunu bir deneyelim. Ya bizim otomatlar var bir de değil mi? Otomatları da dolduruyorlar. Tamam dayı. Sen gidebilirsin. Deneyelim bakalım mankene giydirebiliyor muyuz? Haydi. Mankenler göstermelik mi abi ya? Mankenlere hiçbir şey giydirilemiyor mu? Hiçbir şey de yok. Galiba mankenler giydirilemiyor arkadaşlar. Buraları doldurduk bunlarla ama mankenlere bir şey giydirilemiyor sanırım. Çünkü hiç onlarla mankenle alakalı bir etiket şeyi yok. Yani bunu aldık ama bunu boşuna aldık. Satılabiliyor mu bunlar? Yok. Çöpe atabiliyor muyuz? Atabiliyormuşuz. İyi, parası geliyor en azından. Şıncık. Ne durumdayız? Şunu da kapatalım bir. Stoklarımıza bakalım. Stokların tamamlanması çok uzun sürüyor bu arada. Bak bunları mesela 5. kata kadar koydum ama şöyle. Hemen şuradan hızlıca aldım. Döndürüp şuraya yükselttim. Arkalara bak şuraya 4. kata koyana kadar var ya, canım çıktı şuradan geçirene kadar o aracı. Döndürene kadar. Şimdi buraya kadar getiriyorsun mesela. Buradan böyle döndüremiyorsun falan böyle. Bir cebelleşiyorsun. Baga giriyor. Bir şeyler oluyor. O yüzden o araca birazcık şey yapılması lazım. Bir upgrade edilmesi lazım. Bir güncellemeyle düzenlenmesi lazım onun. Bak bundan bir tane kalmış. Şöyle yapalım. Bundan 2 tane kalmış. Şöyle yapalım. Bundan 4 tane kalmış. Şöyle yapalım. Bunlar dolu. Buralarda sıkıntı yok gibi. Şöyle. Otomat malzemeleri de burada tabii ki. Bak bu komple bitmiş mesela. Sebze meyvede sıkıntı yok gibi sanki. Bu neymiş abi? 4 kutu var. Buraya gerek yok. Bundan şurası komple doluymuş.
Bunlar da dolu. Stok. İşte çalışanın stok düzenlemesi çok iyi oluyor abi. Çok rahat oluyor. Bak şimdi bu kadar malzemeyi mesela yükleme alanı 1'e hop sipariş verdim. Geldiği anda hemen bizim depocu tıkır tıkır yerleştiriyor bunların hepsini. Ama şöyle keşke depocu da bu araçları kullanarak yapsa. Elindeki mecbur arabayla kaç tane alıyor mesela? 5 kutu alabiliyor. 5 kutuyu alıyor, götürüyor, koyuyor. 5 kutuyu alıyor, götürüyor, koyuyor. Keşke bu arabaları kullansa. Bu arabayla mesela gelse paleti alsa, paleti değiştirse ya da paletten palete aktarma yapsa gibi. Öyle bir şey de yapılabilirmiş mesela. Yani. Bir şeye bakacağım. Yönetim depo ekipmanları. El arabasının daha gelişmişi yok. Hani en fazla 3 ya da 5 kutu falan taşıyabiliyoruz ya. Acaba var mı diye baktım da yokmuş. Şimdi personellerimiz şöyle. 2 tane kasiyerimiz var. Biri gündüz, biri akşam. Öğleden sonra geliyor. Nakit kasa olsun diye yaptık bunu da. Raf görevlimiz 6 tane. 3 tanesi gündüz, 3 tanesi öğleden sonra. Fırın personeli 2 tane, biri gündüz, biri öğleden sonra. Depo görevlisi 2 tane yine, biri gündüz, biri öğleden sonra olmak üzere devam ediyor. Ha bu arada fark etmişsinizdir. Şu yerleri ve duvarları beyaz maviydi. Yerler komple bembeyazdı, böyle süt beyaz gibi bir şeydi. Onları da değiştirdim. Şöyle fırçayla değiştiriyorsunuz onları da şuradan. Yönetim süslemeler bölümünde bakın burada. Normalde bizim beton zemindi, böyle bembeyaz gözüküyordu. Ben buradan taş döşeme zemini seçtim. Bunu seçiyorsunuz. Fırçaya tıklıyorsunuz buradan. Hop tık değiştire gidiyorsunuz. Yükseltme yaptığınız anda bir daha o yükseltme alanları beyaz ve mavi beyaz şeklinde geliyor. Onları bir daha ayarlamanız gerekiyor. Dur bakayım. Level atlamıştık. Yükseltme yapabiliyor muyuz? Mağazada yükseltme yok. Depoda da yükseltme yok. Yapamıyoruz şu anda. Bir sonraki yükseltme gerekli seviye 61'de. Depoda da gerekli seviye 60'da olacakmış. Evet. Her şeyimiz tam. Gördüğünüz gibi. Günü bitirelim. Ben hızlıca markette açıyorum. Şimdi şuradan şunları da bir toparlayalım. Ben size evsiz muhabbetini göstermiştim. Geçen de yorumlarda bir arkadaş yazmış. İşte bir evsiz var. İşte işe çalışan olarak alabiliyorsun vesaire diye. Dedim ben evsiz görmedim. Çünkü normalde oyunun başlangıcı o tarz şeyleri söyler. Şurada evsiz var işte ya da kapıya gelir vesaire gibi. Burada da Bella var. Mağazanın dışında falan lan şuraya gittim baktım. Yok öyle bir şey. Sonradan geldim buraya bir baktım. Burada gerçekten bir evsiz varmış. Bayağıdır da varmış yani bu. Şöyle bir hikayesi varmış. Muhittin ile tanış. Muhittin bir zamanlar yetenekli bir yazılımcıydı ama yapay zeka her şeyi ele geçirince hem işini hem evini kaybetti. Şimdi hayatta kalmak için kod yazıyor. Yaklaşan bir güncellemede ona yardım edebileceksin. Belki hatta işe bile alırsın. Yani işe şu anda alınamıyor. İşe alıyorsun falan diyen arkadaşlar bayağı iyi sallamış, sıyırmış. Bu arada yani yaklaşan güncellemede ona yardım edebileceksin. Belki hatta işe bile alırsın diye. İleriki güncellemelerde. Yani şu anda sadece bir görseli var bunun. Hatta ben bunu ilk gördüğümde bu burada böyle yatıyordu. Bilgisayarla bir şeyler yapıyordu. Şu anda burada yatıyor mesela. Yani şu anda hiçbir etkileşimi yok bunun. Bunu ben görmemiştim. Yani oyun bir mağazada geçtiği için, oyun da bizi bir yerlere yönlendirmediği için, zaten açık dünya değil oyun. Ben de hiçbir zaman da çıkıp da mağazanın arkasında sağında solunda ne var diye bakmadım. Yorumlara bakınca gördüm ben de. Evet arkadaşlar, spor bölümümüzü de kurduk. Ben bu spor bölümünü biraz daha belki sonradan geliştirebilirim. Hani buraya birden fazla daha raf alıp farklı ürünler daha koyabilirim. Ama şu mankenler hiçbir işe yaramıyor görsel dışında. Yani denedim, tişört giydirmeyi denedim, yok. Giyimle alakalı bir şeyler ekleyemedim, koyamadım yani. Bilmiyorum ne işe yarıyor, ne oluyor. En azından buraya
Bunları koyduk, bu malzemeleri yerleştirdik. Spor bölümünde kurduk. Artık kurulacak bir ekstrem şey kalmadı. Nasıl söyleyeyim? Alışveriş bölümünde fırın ilk başta zaten kuruldu. Oyuncak şekerleme, market, giyim, elektronik. En son müziği de kurmuştuk. Şimdi sporu da kurduk. Otomat da daha önceden güncellemede geldi zaten. Artık toptan bölümünde, yani raf, reyon bölümünde yapılacak bir şey kalmadı. Bundan sonrası artık tamamen mağaza genişleme, depo genişleme, yeni çalışanlar ya da yeni gelecek olan güncellemelerde olabilecek özelliklerle alakalı her şeyi kendimiz yapacağız artık. Başka da bir şey şu an için kalmadı diyebilirim. Ya oyunun devamını getirecek miyiz? Oyunun devamını getireceğiz. Burada bitirmiyoruz tabii ki oyunu da. Daha yapılacak çok şey var. Daha genişleyecek çok yer var falan filan. Bundan sonra yapacağımız şeyleri birlikte yaparız. Hani artık her şeyi yaptık. Genişleme, ne bileyim reyon kurma, mağazanın ne bileyim dekorasyonunu değiştirme vesaire. Bunların hepsini artık birlikte yaparız. Açılacak olan her şeyi açtık mı? Açtık. Artık biraz daha rahatız. Sadece bundan sonra birazcık level atlama işleriyle ben video dışında level atlamaları yaparım. Videoda oturup böyle level atlasın diye bekleyecek halimiz yok. Çünkü oturup bekliyorsun level atlasın diye abi. Başka yaptığım bir şey yok. Böyle açıyorsun oyunu. Bir yandan film açıyorum. Yemek yerken falan açık bırakıyorum oyunu. Film izliyorum. Oyunu alttan level arttırıyor. Yani müşteriler gelip gittikçe level artıyor çünkü. Başka türlü level arttıramıyorsunuz. Onun dışında da yapacak başka da bir şey kalmıyor. Artık video dışında ben leveli arttırırım. Videoda da yeni yapılacak şeyleri yaparız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.